Merhaba örgücü arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hazır sonbahar ve serin havalar, soğuk havalara geçtiğimiz için güzel bir balaklava modelini sizinle paylaşacağım. Onun öncesinde daha önceden yapmış olduğum birkaç baklavayı da size göstermek istiyorum. Belki renk kombinleri hoşunuza gider diye. Bu sene bayağı bir çeşidi arttırdık pembe tonlarda. Bakın 8 motiften oluşuyor. Düz bildiğimiz hanım dilendi ile yapıyoruz. Oldukça güzel, renk kombinimiz burada harika. Bazen ipin kalınlığından ve kullandığımız tığa göre de değişiyor. Talepler de değiştiği için büyük de yapabiliyoruz. Bu birazcık daha büyük ve salaş olan bir modelimiz. Şöyle göstereyim. Ben çok daha farklısını yapacağım bugün. Yine aynı model üzerinden farklı renklerden oluşacak. Hoşunuza gider diye ayrıyetten ipleri de paylaşacağım. Şimdi kullanacağım ipleri de size göstereyim. Karışık mix halinde olacak. Şöyle bir ipim var. Bu benim hercai. Zaten bu balaklavaya da hercai diyoruz. Kademe kademe oluşturacağız. Bir tane önden hazırlamıştım. Önce onu göstereyim size. Bu motifimiz. Bazılarımız böyle rengarenk ürün kullanmayı seviyoruz. O yüzden ben de bunu böyle yaptım. Bu içindeki renk de hercai ama sürekli değiştiği için tonları batik ip olduğu için farklı oluyor. Kiremit rengim, haki rengim biraz daha yeşile yakın. Kahverengi hardal ve en sevdiğimiz favori rengimiz. Bu zaten direkt ismini biliyorsunuz. Hercai diye geçiyor. Şöyle göstereyim size. Diğerleri de bildiğimiz yün ipler. Ve modelimize hanım dilendi. Basit bir motifi yapılışını göstereceğim size. Sonra da nasıl birleştirdiğimizi paylaşacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu arada tığ numaramı da söyleyeyim. Yanlışlık olmasın. Hep işlediğim tığ numaram 4 milimle işliyorum. Bir de makasım, buna ekstra bir işaretleyici gibi şeylere ihtiyacımız yok. Hadi başlayalım. Bu arada iki tip hercai kullanıyorum. Bu dışının hercaisi. Rengi böyle yeşil mor tonlarda. Göbeği ise birazcık daha böyle doğal kahverengi sarı tonlarda olan bir hercai kullanıyorum. Bu çok az gidiyor bu ipimizden. Bakın içinden çıkardığımızda da çok daha farklı bir renk çıkıyor. Dediğim gibi inanılmaz güzel bir ip. Bununla her şey yapılabilir. Bakın bu renk çıktı. Şunun güzelliği. Şimdi normal bildiğimiz yöntemle yapacağım yine. Sihirli halkamı yapıyorum. Tığımı geçiriyorum. Önden 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir defa dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 3'e tamamlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı sihirli halkamın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu 2 defa daha tekrarlayacağım. Ara geçişlerde ise yani köşe olacak yerlere de 2 zincir çekeceğim. Sonra bu kısma geldiğimizde de ilmek kaydırma yapıp birleştireceğiz. Şurayı da beraber yapalım istiyorum. Sıramın sonuna geldim. Şuradaki ipimi çekiyorum. Ve ilk çekmiş olduğum zincirin tepesindeki başa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip bu ipimi kesiyorum. Bu modelde sürekli ipleri kesiyoruz. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. İkinci sıraya da böyle bir ip kullanıyorum. Kiremit. Butonlara yakın bir ip. Şimdi bunu direkt boşluktan başlatacağım. Şuradaki köşelerde. Buraya ipimi bağlıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Bu boşluğun içerisine zincirle beraber 3 tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyorum. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bir köşemizdi. Ben biraz küçük olsun istediğim için şuradaki zincir sayısını azalttım. Şimdi ara geçişteyiz. Ara geçişte zincir çekmeyeceğim. Çok büyük olmasını istemiyorum. Direkt boşluğun içerisine zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum.
Yine tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şuradaki boşluklarımıza da buradaki işlemin aynısını uygulayacağım. Sadece ara geçişlerde zincir çekmiyoruz. Köşelerde ise birer tane zincir çekiyoruz. Sıramın sonuna geldim. İlk çekmiş olduğum 3 tane 3 tane zincirin tepesindeki başağa ilmek kaydırma yapıyorum. Yine bir alt sırada yaptığım gibi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu renkle de tamamlamış oluyorum ikinci sıramı. Üçüncü sıramda da haki kullanıyorum. Bu rengim birazcık daha buradaki turunculuğu parlatacak. Bu sefer bitirdiğim yerden başlayacağım. Şuradaki boşluğa geçiş yapacağım. Önce ipimi bağlıyorum motife. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Ve bir boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer geçişe geldim. Köşeye geçeceğim. Yine zincir çekmiyorum. Direkt tığıma ipimi dolayıp buradaki köşenin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi iplerim kalın olduğu için buradaki zincir sayısını arttırmam ve buraya eklemem motifi bir tık daha büyük yapıyor. O yüzden bir zincirle devam ediyorum. Ama bazen müşterilerimiz daha büyük olsun istiyorlar. O yüzden buradaki zincir sayısını arttırıyoruz ve bazen de tığ numaramı arttırarak istedikleri boyuta getiriyorum motifi. Şimdi bu geçişte yine zincir çekmeyeceğim. Buraya 3 tane ikili trabzan, köşemiz yine aynı. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım. Buraya gelene kadar aynı işlemi tüm kenarlara tekrarlayacağım. Sıramın sonuna geldim. Şöyle hafif bir torbalanma yapabiliyor. Zincir çekmediğimiz için. Ama elimizle esnetirsek eğer yine tekrardan düz bir görüntüye dönüşüyor. Şimdi burada zincir çekmiyorum. İlk çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesindeki başağa, yani şu başağa batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Bir sonraki rengimiz ise kahverengi. Yeşilin üzerine bu kahverengi ipimizi ekleyeceğiz. Kahverengi ipimi de bitirdiğim yerden başlatacağım. Dönüşte şu ipleri toplaması kolay olsun diye. İpimi bağladım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve bir boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ara geçişlerde yine zincir çekmiyorum. Tığıma ipimi bir defa dolayıp bir sonraki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldik. Yine zincir çekmeden geçiyorum. Ve bu köşeye de 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm kenarlara aynısını yapacağım yine. Bir alt sıralarda olduğu gibi. Geçişlerde zincir yok. 3'er tane ikili trabzan, 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan şeklinde ilerleyerek sıramın başladığı yere geleceğim. Burada da sıra sonuma geldim. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Biz alt sıradaki gibi. İlk çekmiş olduğumuz zincirin tepesine, tam şuraya ilmek kaydırma yapıyoruz. Batamadım bu arada. Ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz.
Sondan ikinci rengimize geçtim. Bu da hardal rengi. Şöyle gösterelim. Yine bıraktığım yerden başlıyorum. Bir zincir. Yani ipimi bir kere bağlıyorum. 1, 2 ve 3. Ve bu boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından diğer boşluğa geçişim. Zincir çekmiyorum. 2 tane ikili trabzan. Çok pardon. 3 tane ikili trabzan. Ve köşeye geldim. Köşede de aynı. Bir tane zincir. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da tüm kenarlara aynı işlemi uyguluyorum. Zincir yok. Her boşluğun içerisine 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerimiz yine hep aynı. 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde başladığımız yere kadar geliyorum. Ve bu renkte de sıramın sonuna geldim. Çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin tepesine ilmek kaydırma ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu kadar. Ve artık son rengimize geçeceğiz. Tatam ve star ürünümüz. Tüm dış kaplamayı bununla yapıyoruz. Göbeğimiz de hercai'ydi. Dışı da hercai. Bu balaklavayı oluştururken motiflerini bunun içerisindeki tonlara yakın renkleri seçmeye çalıştık. Bu olmasa bile dedik ki diğerine, yani şu renge uygun olanları seçelim dedik. Siz de ola ki bu hercai'nin farklı bir rengini kullanırsanız, ki bir sürü rengi var, inanılmaz güzel. İçerisinde bulunan ipin tonlarına yakın renkler seçerseniz çok güzel oluyor. Mesela şuradaki mor renkler, bakın, çok daha farklı mor tonlarla birleştirilebilir. Çok güzel çünkü. Şimdi ben bu rengime başlayacağım. Bunu da övmeden geçemiyorum. Çünkü çok güzel. Bakın, kalınlığı da inanılmaz iyi. Bu arada size kalınlığını da söyleyeyim ne kadar. Sanırım şurası 1.6 yazan kısmı olsa gerek. %100 premium akrilik diye geçiyor. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi bunu buraya bağlayacağız. Son bitirdiğimiz yere. Yine önce ipimizi bağlıyoruz. Buna 2 tane zincir çekeceğim. Bir tık daha kalın. Ardından bu boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada bu ip bir tık daha büyük tığ numarası ile işlenmeyi götürür. Çünkü iki ipin karışımı olduğu için alttaki yün iplerimden birazcık daha kalın. Çok büyük olmasın diye bunu örüyorum. Ama 5 numaralı tığla da yapılabilir. Köşeye geldim. Yine zincir çekmeden geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. İşte bakın ne kadar güzel. Bir tane zincir ve yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon. Bunda da yine aynı. Tüm kenarlara bu yaptığım işlemi uygulayacağım. 3'er tane ikili trabzan. Geçişlerde zincir kullanmıyorum. Köşelerde ise bir tane zincir yapıp
sıramı başladığım yere kadar getiriyorum. Burada da sıramın sonuna geldim. Artık motif yapmakla işimiz bitecek. Ve bu ilk çekmiş olduğum zincirin içine ilmek kaydırma yapıp bir tane de zincir çekip sıramı kapatıyorum. Ve motifimiz bitiyor. Bakın burada yeşil tonlarda. Şunu biraz yakınlaştırayım. Burada yeşil tonlarda renkler çıktı. Burada birazcık daha mavi ve burada biraz da mor. Şimdi bu motifimin arkasını temizleyeceğim. Çünkü arkası oldukça kirli. En zahmetli tarafı bu. Bakın. Hepsini aynı yerde başlatınca sıranın iplerin hepsi de aynı yerde kaldı. Bunları temizlemesi daha kolay oluyor. Sonra motifin ölçülerini paylaşıp balaklavamızı birleştirme kısmını anlatacağım. Ve motifim hazır. Bakın arkasını temizledim. Gayet güzel oldu. İyice yedirdim. Fazlalarını da kestim. Şimdi ölçüsünü söyleyeyim size. 15 santim ve 15 santim. Zaten kare 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıradan oluşan bir motif. Balaklava yapmak için de 8 tane motife ihtiyacımız var. Aynı bu şekilde. İsterseniz siz yerlerini de karıştırabilirsiniz. Ben daha öncesinde yapmıştım. Size birleştirmesini daha hızlı anlatayım diye. Bakın bunlar da diğer motiflerim. Bazı kısımlarda çok yeşil çıktı gördüğünüz gibi. Göbeği biraz daha farklı çıktı. Birleştirmesi çok kolay. Zincirle birleştirme yapacağız. Hangisinden başlamanız gerekiyor diye bir şey de yok. Çünkü hepsi karmakarışık olduğu için istediğiniz 2 taneden başlayacağız. Sadece iyi temizlediğiniz zaman ön ve arka yüzü karışabiliyor. Şöyle sıralı koyarken ön yüzleri hep size baksın ki birleştirirken karıştırmayalım arkasını ve önünü. Şimdi birleştirmeye geçeceğim. Bu arada birleştirme ipini de yine harca ile yapacağım ki şuradaki akış devam etsin. Başlıyorum. Şimdi bu ilk motifim ön yüzü. Bu da ikinci motifim ön yüzü. İki ön yüzü birbirine baktırıp birleştiriyorum. Ve birleştirme ipim de bu. İkisinin köşesini birbirine denk getiriyorum. Boşluklardan geçirip birbirine bağlıyorum. Burası sağlam olması için bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya. Ve buradan gerisi çok kolay. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. İkisini birden geçirdim bu arada. Burayı biraz yakınlaştırayım. Daha net görürsün. 3 tane zincir çektim. Bakın ikisini üst üste koyduğum zaman 2 boşluk üst üste geliyor. Pardon. Buradan geçiriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir sonraki parmağınıza yardım alabilirsiniz. Buradaki boşluğa geçip sık iğne yapıp birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Biraz gevşek kalın, çok sıkmayın. Bir sonraki boşluk ve sık iğne. Birleştirmesini böyle yapıyorum. Birazcık daha rahat olması için. İğneyle de birleştirebilirsiniz. Tığla da yani tığla da şöyle işleyebilirsiniz. Ama böyle daha güzel oluyor. Diğer boşluğa geldim. Köşeye geldim. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. İlk motifim bakın böyle. Önden görüntüsü de uzaklaştırayım. Önden görüntüsü böyle. Sadece şuradaki sık iğnelerimiz görünüyor. Arkası da bu. Bir de bu iplerimizi temizleyeceğiz. Şimdi başlangıç olarak ilk başta gövdesini yapacağız balaklamamızın. Bu motifin yanına 3 tane daha ekleyeceğim. Yani 5 tane sıralamış olacağız. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane motifi bu şekilde birer birer birleştirip iplerini keseceğim. Birleştirmedeki birinci aşamayı tamamladım. 5 tane motifi birbirine ekledim. Kamerama çok sığmıyor ama şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle katladığımda da gövdemizi yapmış olduk. Şimdi ikinci adımımız 2 tane motifi birleştirmek. Bunlardan bağımsız olarak daha sonra bu birleştirdiğimiz 2 tane motifi gövdemize birleştireceğiz. Yine aynı şekilde yapıyorum. Ön yüzler birbirine bakacak. Birleştirme yerimiz balaklavamızın içinde kalacak. Görünmeyecek yani. Şimdi buraya da aynısını yapıp
Bunu gövdeye ekleme aşamasına geçeceğim. Bu iki motifimi de birbirine birleştirdim. Şimdi bunu alıp gövdemize ekleyeceğiz. Bu da şu şekilde olacak. Bu 5 taneydi. Bu şekilde katladık. Bu uçtan bu uca ekleyeceğiz. Bu şekilde böyle ve alta. Yani şuradaki 5 kenarın hepsini buradaki 5 kenara ekleyeceğiz. Yani şu şekilde olacak. Biri buraya, buraya, buradakiler birbirini karşılayacak. Olur da derseniz ben anlayamadım. Bir tane işaretleyici alın. İşledikçe ilerletin. Mesela ilkini buraya takın, buraya işlediniz. Sonra bir sonrakini buraya. Bu şekilde bir kenara işleyeceğiz. Ben bunu zaten parça parça göstereceğim. Sonra kalan diğer 2 taneyi ve sonra diğer 2 taneyi ekleyeceğiz. Şimdi birleştirmeye başlıyorum yine buraya da. Bu ilk kenarım. İkisi de ters yüz. Bu arada burası arkası. İlk kenarıma ekledim. İlk motiflerin birbirine ekledim. Şimdi diğer ikinci kenardayım. Burası da yan tarafı oluyor. Yüzümüzün yan tarafı, tepesi, arkası. Şimdi şuradaki motifi ekleyeceğim. İkinci motifimi de ekledim. Şimdi bu motifimin tepe kısmına bakacak olan yerine ekliyorum. Şöyle tutarsak daha doğru olur. Şimdi bu kısmı ekleyeceğim. Bu iki yan taraf, yüzümüzün bir tarafını ekledim. Şu an tepemize gelecek olan motifi ekliyorum. Tepeye bakan motifi de ekledim. Şimdi yüzümüzün diğer kenarına denk gelecek olan motif kısmına geçiyorum. Şu içeriden bakarsanız da artık buradaki yuva oluşmaya başladı. Önce bunu ekleyeceğim, ardından da bunu. Hep aynı yöntemle ilerliyoruz bu arada. Zincir çekiyoruz. 3 tane zincir sık iğne, 3 tane zincir sık iğne. Köşelere geldiğimde bir zincir çekiyorum. Biraz daha rahat olsun diye köşeye tekrar batıyoruz. Sonra tekrardan bir zincir, 3 zincir çekip sık iğneye devam ediyoruz. Son motifime geldim.
Şurayı tekrar göstermek istedim. Bir tane zincir. Burada tam köşelerin birleşme yeri. Elimle tutuyorum. Buraya geçiş yapıyorum. Sonra son kenarımızı da aynı şekilde birleştiriyorum. Ve arka kısmı, yani arkaya bakan motifleri gövdeye eklediğimiz kısım bitti. Ve artık şapka formuna da ulaştı balaklavamız. Bakın iç kısmı böyle. Renkler inanılmaz güzel. Şimdi son motifimizdeyiz. Son motifimiz ise ön kısma bakacak olan yer. Yani tam şuraya bakacak. Buraya da bu şekilde ekleyeceğiz. Bir tane buraya, bir tane de buraya ekleyeceğiz. Önce bu kenarı, yine ön yüzler birbirine bakıyor. Tersten ekleme yapacağız. Son kenar eklemeye geçiyorum. Burayı da ekledikten sonra ipimizi kesmiyoruz. Tam şurada bekletiyoruz. Son kenarımı da ekledim ama şurayı beraber yapalım istedim. Bu şekilde bıraktım. Burası bizim balaklavamızın iç yüzeyi. Yani dışarı gelmeyecek olan tarafı, birleştirme yaptığımız kısım. Burada şöyle yapacağız. Şu ipimizi alalım. Şuradan geçirelim. Ters çevireceğiz çünkü balaklavamızı. Bunun kullanacağımız yüzünü çevirelim. Artık görmemiz gereken tarafa çevirdik. İpimizi burada bırakmıştık. İlmeğimiz de burada. Şimdi şu kısmı eşitlemek için, yani yüze bakan şu kısmı bir sıra sık iğne gideceğiz. Burada şöyle yapıyorum. Direkt şu boşluğun içerisine bir sık iğne. Sonra her başağın tepesine birer tane sık iğne batıyorum. Bu bizim yüzümüze denk gelen kısım. Şuradaki oyuntuları kapatmak için bir sıra sık iğne gidip düzleyeceğiz o kısımları. Sadece sık iğne yapıyorum. Her başağın tepesine de birer defa batıyorum. Şurayı da göstermek istedim, birleştirme kısmındaki yeri. Tam buraya geldiğinizde, şu kısma geldiğinizde burada hiç boşluklara batmayın. Direkt şuradaki başağın içine batın. Düz olması gerekiyor çünkü. Bu şekilde ilerleyin. Şu kısmı. Şimdi burada da 1, 2, 3 ve 4 kenar var. Dönmemiz gereken. Buraya gelene kadar aynı işlemi yapacağız. Boşluklara batmayacağız. Oraları düz geçeceğiz. Yani tam şurayı dümdüz yapacağız. Ve bitirmeye çok az kalacak. Ve balaklavamız bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın, bu çevirmiş olduğumuz son sıra. Şurada hafif bir de renk geçişi yakaladım yine. Biraz geç kaldı ama yine de çok güzel oldu bu da burada. İnanılmaz zengin bir parça. Çok havalı duruyor takınca. Şimdi ben size tam ölçülerini de paylaşayım. Belki bu bana büyük, daha küçüğünü yapmak istiyorum diyebilirsiniz. O zaman tığ numaranızı küçültün ve burada kullanmış olduğum yün ipliklerin, yani şu ipliklerin daha inceleri var aynı renkte. Onlardan satın alabilirsiniz.
Bu arada şu aradakilerin kalınlığını da söyleyeyim. Kaçmış? Çok anlamıyorum da ama. Yok, üzerinde yazmıyor. Kaç milimlik bir kalınlıkta olduğu. 100 gram 200 metre yazıyor. Yani klasik normal yelek kırka yaparken kullandığım iplerden bunlar. Buradaki ise dediğim gibi hercai. Bu hercai serisi de bir tık daha kalın, iki ipin birleşimi bir batik olduğu için. Onda isterseniz daha büyük olsun derseniz tığınızı büyütüp, daha küçük derseniz benimki gibi küçük bir tığla da yapabilirsiniz. İplerini incelttiğiniz zaman da daha küçük bir model çıkartabilirsiniz. Şimdi burası bizim boyun kısmımıza gelen yer. Hemen söyleyeyim. Burası 29 santim. Suratımıza gelecek olan yer ise 23 santim. Yani yanaklarımıza ve ensemize. Bu da boydan olarak 36 santimlik bir balaklava yaptık. Çok güzel. Farklı renklerini de kullanabilirsiniz. İçindeki renklere uygun şekilde ayarlayıp. Bu dışında kullandığım ipten toplam bir yumak gidiyor. Çünkü en büyük kısmı onunla yapıyoruz. Bir de çevirme ve birleştirme kısımlarını kullandığım için ondan standart bir yumak gidiyor tamamen. Ama diğerlerinden 2-3 tane daha çıkartabilirsiniz. Çok az gidiyor şuradaki iplerden. Birazcık da buradaki hardal renginden ihtiyacımız olabilir. Bir yumak gitmiyor ama yarım yumağa yakında ip harcıyor şu renkten. Ve videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dilerim gelecek olan soğuk kış günlerinde sizin saçınızı, kulağınızı, yüzünüzü kurtarıcı bir ürün üretmiş ve gerçekleştirmiş olurum. Biz bunu geçen sene çok fazla ürettik ve talep oldu. Farklı renklerini de yaptık. Siyah beyazı da bu renk kadar iddialı ve talep gördü. Siz de ya bu renklerle ya da kendi istediğiniz renklerden oluşturup yapabilirsiniz. Birleştirmesi de çok kolay. Çok fazla ip de harcamıyor. Severek de kullanacağınız bir ürün. Dilerim beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.